Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün son dönemin çokça merak edilen bir otomobiliyle beraberiz. Yanımızda Seat Leon plug-in hibrit modeli 204 beygir gücüyle FR paketiyle birlikte Türkiye'de şu an satışa sunuldu. Gelin otomobili beraber inceleyelim. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar. Aracımızın rengi Fiyort mavi, opak renk olarak geçiyor. Gerçekten de güzel, sevdiğim renklerden biri. Aynı şekilde bu arabanın siyah renkleri de böyle çok canlı duruyor. Siyah renginde ben jantların büyük ihtimalle siyaha boyarım bu arada ama o canlılık güzel, simli bir siyah. Hani öyle sedefli bir siyahtan bahsediyoruz. Gerçekten de güzel duran renklerden biri. Ama en çok merak edilen renk de bu. Şimdi aslında normal Seat Leon'dan pek bir farkımız yok. Arabaya bakıldığında bu otomobilin plug-in hibrit olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? En başta buradaki porttan anlayabiliyoruz. Buradaki portta da üst kısımda ben bunların sürüşten detaylı bahsedeceğim bu otomobilin hibritinin nasıl çalıştığı ile ilgili ama şöyle bir bilgi vermiş olayım. Şuradaki sadece üst kısmı kullanırsak AC portu 11 kW ile şarj edebiliyoruz. Bu da yaklaşık 2,5 saat civarına denk geliyor. Alt kısma geldiğimizde bu kapağı da açtığımızda DC portu takabiliyoruz ve maksimum şarj hızımız bu sefer 50 kW'ye çıkıyor ve markanın verdiği bilgilere göre %10'dan %80'e toplamda 26 dakikada çıkmış oluyor. Yani %100'e de o bataryanın düşmesiyle birlikte yaklaşık 35-40 dakika civarında maksimum. Aynen. Şimdi menzilden vesaire ben yine sürüşte bahsedeyim. Şimdi aracın dış detaylarına geldiğimizde FR otomobil tamamen şurada çok güzel bir şekilde, ne denir bunu? Antrasit gri mi deniyor acaba? Antrasit gri. Burada çok güzel panjur detaylarımız var. Bunların krom olmaması gerçekten de güzel olmuş. Krom olsaydı bu kadar sportif bir otomobile çok fazla yakıştırmazdım. Bu arada otomobil şu an için ülkemizde tamamen FR paketiyle geliyor ve opsiyon olarak da premium paketini mecburen almanız gerekiyor. Çünkü bu otomobilde şu an için premium paketsiz gelen Türkiye'ye herhangi bir otomobil bulunmuyor ama ilerleyen dönemlerde opsiyonsuz olanını da alacaksınızdır. İleride belki style paketi de gelebilir. Hani bu durumlar değişebilir. Bu arada bahsettiğim bu batarya tipimizde NMC batarya, yani NMC diye yazılan batarya. Lityum iyon bataryadan bahsetmiyoruz burada. Ya da LFP bir bataryadan bahsetmiyoruz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi hemen bagaja geçmek istiyorum ama hemen şu an bir jantlardan bahsetmiş olayım. 17 inçlik bir jantımız var. Aslında bu otomobile bir 18 inç yakışırdı. Siyah. Güzel bir seçenek olurdu ama 17 inçle birlikte gelmiş. İşte buradan maliyetler konuşuyor biraz daha. Şimdi bagaja geldiğimizde bagajımız 270 litrelik bir bagajımız var. Normal Leon'dan biraz daha ufak olduğunu söyleyebilirim. Bunun da şöyle bir sebebi var. Bu otomobilde dediğim gibi bir elektrik bataryası var. Sadece içten yanmalı ICE bir motordan bahsetmiyoruz. Bu da bize bagajımızda ufak bir litre kaybı olarak geri dönüyor. Stepney gibi herhangi bir boşluğumuz bulunmuyor. Tamamen yanında size şu kısımda bulunan lastik tamir kitleri geliyor. Şimdi buradaki düşüklüğü de şöyle anlayabiliriz. Öncelikle şu kısım şu an için yakıt deposu olarak bir bilgimiz var. Şu kısımda akümüz bulunuyor. Yakıt depomuz burada olduğu için bataryamız da şaseye paralel şekilde geliyor. Burada bildiğiniz gibi normalde stepney olurdu ama artık yok ve üzerine normalde diğer otomobillerde de ve bu otomobilin normal versiyonunda olduğu gibi bir alt katman olurdu. Burada eşiğimiz biraz daha yüksek. Buradaki aslında bagaj hacmini buradan kaybetmiş oluyoruz. Eşik daha yüksek. Normalde buradaki kademe bir kat daha aşağıya inebiliyor. Şuradaki hemen poşetimizi gösteriyorum. Alırsanız şu şekilde poşet geliyor ama ben bir logo isterdim ya. Ha? Yakışırdı. Yakışırdı. Kullanılırdı. Şimdi burada şöyle bir şarj cihazımız bulunuyor. Bu şarj cihazı ev tipi şarj cihazları. Şu an için dışarıda yaklaşık 5-10 bin lira arasında değişiyor. Yani 15'e 20'ye de vardır illa ama ortalama olarak satılanlar 5-10 bin lira arasında değişiyor. Bunun da yanında hediye olarak size gönderiyorlar. Ev tipi bir ucu priz, yani evinizdeki prize bağlayarak direkt otomobili şarj edebiliyorsunuz. Burada kullanım kitapçıkları var. İçerisi tamamen halı kaplı olarak geliyor. Şöyle bir pandotumuz var. Önden arka tarafa ulaşabileceğimiz bir adet de kol dayama kapalı. Hemen açıyorum. Yo, açıkmış kol dayama. Yok, kol dayama açıkmış da ben büyük ihtimalle beceremedim. İçeriye geldi. Buradan işte uzun yüklemelerinizi yapabilmeniz için güzel bir kısım bulunuyor. Kayağa gidersen kayağını koyabilirsin. Herhangi bir eşya taşıyacaksan uzun da buraya sığdığı sürece uzatarak çalışabilirsin. Koltuklarını da kapatmana gerek kalmıyor. Bunun normali bu arada halıdır da. Kayak falan halıdır yani. Evet. Halı mesela koyabilirsin. Gayet mantıklı. Halı mantıklıymış bu arada. Farklı bir bakış açısı bu. Leon yazımız bu arada çok havalı değil mi? Bu arada fark olarak bir de işte dışarıda anlayabileceğiniz farkımız şu. E-hibrit yazıyor. Normalde E-TSI yazardı. Artık E-hibrit yazımız geliyor. Dinliyorum abi. Fatih abim de burada. Fatih abi daha önceki videolardan da görmüşsünüzdür. Merhabalar. Artık neredeyiz abi? Artık Seat videoları için. Erya'dayız. Seat Erya'dayız Evet. artık. Dinliyorum abi seni. Söyle, sıkıntı yok. Ne söyleyeyim? Yani şöyle söyleyeyim. Aracı uzun süredir hani VAK grubunda beni heyecanlandırabilen bir araç diyebilirim. Çünkü şu anda plug-in hibrit teknolojisinde en yüksek
menzile sahip araç. Aynı zamanda DC'den de şarj edilebiliyor. Buna emin miyiz? Evet. Tamam. DC'den şarj edebiliyoruz. Yani yaklaşık olarak %10 ile %80 arasını 26 dakika. 26 dakikada şarj edebiliyor. Deneyimledik, gördük. Güzel olan şey hızlı şarj istasyonlarında DC'den şarj ediyor. Evet o çok iyi. 26 DC'den dakikada şarj ediyor. fulleniyor neredeyse. Yani ortalamada 35 dakikada da %100'e ulaşırsın sıfırdan 100'e. Aynen öyle yaklaşık olarak. İşte bunun test sürüşünde şöyle bir şey öğrenmemiz lazım. Hibrit modunu kapatıp tamamen ICE modunu açtığımızda var mı öyle bir seçeneğimiz? Hibrit ve elektrik iki seçeneğimiz Tamamen var kapatıp zaten. sadece ben ICE motoru kullanmak istiyorum diyebiliyor muyuz? Benzine çeviremiyoruz aracı. Ha. Aynen. Sadece elektrikli kullanım ya da hibrit kullanım mevcut. Elektrik bataryası bittikten Bittiğinde. sonra ancak benzine geçiyor. Peki Orada da şarj etmemesi için rejeneratif burada butonumuz yapıyor. var mı? Şarjın bitene kadar kullan, bittikten Onu sonra tam da benzin bilmiyorum. motoru da Sadece kullan. benim gördüğüm rejeneratif yüksek ve düşük Kademe seviyede. var mı? Aynen. İki Tamam, kademe onların sonuçta rejeneratif bahsederiz. var. Şimdi hemen ben bir arka koltuğa geçmek istiyorum. Mikrofonum elimde kaldı. Arka koltukta ben bir diz mesafesinden bahsedeyim. Şimdi kendi sürüş pozisyonumu önce ön tarafa alayım. Arkaya geçeyim sonra. Süperim. Kendime göre ayarlamıştım zaten buraya çekerken. Şu an tam bana göre. Rahat bir şekilde ben bu arabayı kullanırım. Hemen arkaya geçiyorum. Aa iyiymiş. Bu mesafe güzel bu arabada. Evet. Hiç mesafe var. Bir hatchback havası yok o kadar yani. Dar bir hatchback. Yok ben dizim değer diye bekledim. Acaba yok geride diyebilsem geridesin yani. Yok gerideyim. Bildiğim için senin geridesin evet. Yine 1.80-90 boyundayım, mühendisim. koltuğun yerini göstereyim de yani yine direğin arkasındayız klasik. Yani buradaki Twitter dinlerim ben. Her zamanki gibi. Ben normal pozisyonumdayım ve iyi yani. Sadece kötü olan şuradaki şaft tüneli işte. Yine mi kaldırmadınız ya? Hani Biraz artık hibrit geldi, elektrik de getirdiniz ama şu şaft tünelini bırakalım. Şimdi arka tarafa geldiğimde evet diz mesafem gerçekten iyiymiş. Dediğim gibi 1.80-90 kiloyum. Şuradaki kafalıklar da bu arada kalkabiliyor. Bazen entegre gibi geldi ama güzel. Tipini beğendim. Buradakiler kısımlar bez. Buradaki kısımların bez olmasının da bir dezavantajı oluyor işte. Çok fazla böyle pet şişe vesaire koyarsan ben ona dikkat ediyorum mesela. Bende hiç olmuyor ama pet şişe vesaire sürekli koyarsan burası esniyor. Sarkma yapıyor. Bir süre sonra onu yapıyor. Şimdi kapılarda arka taraf aslında tamamen sert plastik gibi duruyor ama şu kısımda bir deri var ve çok güzel gizlenmiş. Bayağı güzel belli oluyor. Belli olmuyor ama hissiyatı çok güzel. Elini koyduğunda o premiumu biraz daha algılıyorsun. Tabii ben VAK grubunda özellikle istediğim o kadife kaplamayı, halı kaplamayı kapı işlerinde yine tercih ederdim. Burada bir adet orta kolçağımız var. 2 adet bardaklığımız var. Çok sıradan basic bir kolçak da. Çok yumuşak. Hani bazen yorumlar geliyor. Arabaya birazcık çalışsaydınız falan. Ben saatlerdir buradayım. Arabaya tabii ki de çalışıyoruz ama şunu anlamak da yani o çalışmakla alakalı bir şey değil. Hangimiz açıp bardaklığı Evet. parmaklıyoruz? Ya da kaç tane videonuzu da izlediniz arkadaşlar bu videoları çekenlerde bardaklığı parmaklayan. Şu açılıyor mu ya? Sökmeye çalışıyorum. Neyse bu şekilde bir orta kolçağımız var. Bunu gördün mü? Dokunmatik. Dokunmatik ve tam ortada çok güzel durmuş. Burada askılar. Havalı duruyor piyano bilek. Orada var evet poşetleri taşıyabilmek için şurada askılarımız var ve yine burada da askılarımız bulunuyor. Şimdi arka taraftaki baş mesafemde ben tamamen böyle dik oturduğumda yaklaşık buna 4 demem ben 3 parmak. Biraz yattın. 3 parmak falan var. Ha biraz rahat otursam ya benim şu an yolculuğum nasıl olur biliyor musun? Ben şu şekilde bacağımı açarım, şuraya dayarım. Ben bu şekilde giderim ve istediğim yere giderim. Kaç saat mesela? Her yere giderim. Ben yola çıktım durmayacağım dedim. Ne kadar gidersin? Ne kadar durmama ihtiyaç duymazsın? Hiç durmama ihtiyaç duymayacağım. En az 3-4 saat giderim ya. Problem yok derim 3-4 saat. yaparız yani burada. Sakarya rahat yaparız. Bolu'ya kadar gideriz öyle söyleyeyim aynen. Bir highway'de. Aynen Bolu Highway'e giderim. Tekrar arabayı şarj ederim öyle bırakırım. Böyle iyi. Ben bu arabayı alsam bu arada var ya sürekli kullanırım. Elektrikli kullanırım. Çok mantıklı olur. Sana Çok uyar bu harika. arada. Evet bana çok uyar zaten. Hani bittiğinde gazlamak istediğimde al ICE motoru da devreye hibrit olarak yapıştır. Bu arada arka tarafta da klima menfezlerimizin dışında 2 adet Type-C'miz bulunuyor. Tip C portumuz var. Bu Tip C portları ön tarafta da yine aynı şekilde 2 adet Tip C portu olarak geliyor. Arabada dikkat ettim USB-A portumuz bulunmuyor. Yani o eski USB uçları var ya flash bellek uçları onlardan artık bulunmuyor. Burada 3. sıra iklimlendirme sistemimiz bulunuyor. Bu güzel bu arada. Yani değil öne entegre olup sadece klima hızını kontrol ettiğim bir durum yok. Bunda da klima hızını kontrol edemiyorsun fan hızını ama burada derecesini değiştirebiliyorsun. Olması şaşırmazdım, olmasına şaşırdım. Olmasına 3. derecenin olmasına mı? Evet ben de şaşırdım. Olmasını beklemezdim, olmasa okey derdim. Ben sadece hani klimanın hızını buradan değiştirmeyi bekledim mesela. İşte VAK grubu bunu da yapıyor yani. 3 tane buton koyuyor. O butonlardan klimanın hızını değiştiriyorsun. Onu bekledim ama burada 3. sıranın olması güzel. Bunların her biri maliyet yani. Koltuklarımız bu şekilde kumaş ve deri birlikte geliyor. Bu kırmızı mı turuncu mu? Ne denir buna ya? Turuncu bence bu. Değil mi? Yakın bakınca turuncu, uzak bakınca kırmızı. Bravo. Çok güzel. Turuncu ama ya. Turuncudur bu yani. Bu turuncu da dikişleri birlikte geliyor. Haricinde dediğim gibi baş mesafem, yaşam alanım gayet güzel. Biraz da sürüşe geçelim. Ben size arabanın dinamiklerinden bahsedeyim, fiyatlarından bahsedeyim. Süspansiyonu, konforu, yalıtımı güzel bir şekilde ekranlardan bahsedelim size. Bu arada unuttuğumuz bir şey vardı. Ben bu 204 beygirlik ünitenin yani 1.5 TSI'ye o elektrik motorunun nasıl uyum sağladığını görmek istiyorum gözle. Çok da gösterildiğini görmedim açıkçası. O yüzden kaputun altına bir bakalım. Bir amortisörlü kaput
kaput bekledim. Burada dikkatimi çeken ilk önce şu oldu. 2 adet kanca var. Normalde hani orta tarafta bir adet kanca olur. Hemen şu kısmın yanında. Bu kısımda ortada olur yani. 2 adet farklı iki tarafa da koymuşlar. O biraz farklı geldi. Hem de bak şuradaki gaz teli gibi tellerle hemen şu şekilde iki tarafta çalışıyor. Mesela bu da maliyeti artıran bir şey aslında. Ama bu tercih edilmiş. Acaba neden mesela? Bunun mühendisliğini öğrenmek çok isterdim. Şimdi 204 beygirlik üniteye baktığımızda arkadaşlar burada elektrik motorlarımız bulunuyor. Dediğim gibi arabanın bataryası alt kısımda bulunuyor. Normal bahsettiğimiz ICE motorumuz, benzinli 1.5 TSI motorumuz da burada bulunuyor. Normalde bu kısımda aküler bulunurdu. Motor biraz daha değişmiş ya. Bak şurada yağ soğutucumuz var. Biraz farklılaşmış yani. Görüntü olarak dolu. Hatta buraya şey olabilir mesela. İleride bir makyaj falan geldiğinde tamamen kapatılabilir. Yani hani plug-in hibritlerde bu çok fazla tercih edilmiyor ama olabilir. İmkansız değil. Bu şekilde bir bakmak istedim ya nasıl yapıldığına. Güzelmiş. Bunu merak ettim. Bir adet de şurada yalıtımımız var. Çok tok kapandı. Çok iyi oturdu. Beğendim. Şimdi arkadaşlar bayimizden çıkıyoruz. Bu arada Erye'ye tekrar teşekkür ederim bu vesileyle. Seat Leon daha hani markalarda yokken biz aldık. Direkt testini yapalım dedik. Otomobile ilk izlenimlerim olarak şu an mesela tamamen elektrikli moddayız. Hemen şöyle bir şanzımanımız S2 yani spor şanzımanda. Modumuzu şöyle size göstermiş olayım. 3 tane farklı modumuz bulunuyor. Hatta 4. Individual'da da direksiyonu, motoru ve klimayı ayrı ayrı seçeneklendirebiliyorsunuz. Şimdi mesela şurada hızlı bir kalkış yapacağım. Bakalım benzin motoru devreye girecek mi? Evet. Güzel bu arada. Motorun içeriye geldiği sesi de. Şimdi burada elektrik motoru zaten gücü sağlıyor size ama şehir içi güçler için sağlıyor. Siz burada benim yaptığım gibi tam gaz verirseniz o zaman ne oluyor? Diyor ki elektrik modu yeterli gelmiyor. O zaman ben diyor ICE motoru yani 1.5 TSI motoru da çalıştırayım diyor. Orada motoru çalıştırıyor ve size ekstra güç sağlıyor. Bu otomobilde elektrikli sürüşü sadece seçerseniz elektrikli sürüşle toplamda 173 kilometre menzil sağlayabiliyorsunuz ama bunu karma tüketime geldiğinizde 130 kilometrelere kadar düşüyor. Yani gerçekçi kullanımlardan bahsediyoruz. Çünkü WLTP değeri 173 veriyor ama sizin göreceğiniz büyük ihtimalle 100-130 arasında değişecektir diye düşünüyorum. Yani evden bu otomobili şarj ettiğinizde günlük 100 kilometre ihtiyacınız varsa benzin motorunu çalıştırmadan kenarda benim benzinim de dursun. Onu hiç harcamayayım. Uzun yola çıkarken şehir içerisinde güç istersem ICE motor çalışsın. Ama haricinde normal bir şekilde elektrikliymiş gibi kullanmak istiyorum dediğinizde 100 kilometre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta şehir içerisinde bu 150 kilometrelere trafiğin durumuna bağlı olarak da artacaktır. Şimdi otomobilin içerisine baktığımızda şu kısımda 12.9 inçlik bir multimedya ekranımız bulunuyor. Gösterge ekranımızda 10.25 inç. Bildiğiniz gibi hayalet bir gösterge. Bu kısımdaki touch kısımları touch slider olarak geçiyor. Yani buradan siz sesi açıp azaltabiliyorsunuz. Aynı şekilde klimayı da buradan derecesini artırıp azaltabiliyorsunuz. Burada 2 adet menfezimiz var. 4 tuşumuz ortada konumlanmış. Haricinde burada herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor orta kısım içerisinde. Buraya geldiğimizde orta konsola geldiğimizde start stop'umuz var. Vites seçicimiz var. Vites seçicimiz bir adet şu şekilde bir butonla birlikte geliyor. Bu da gri bir buton. Anahtar koymak için şöyle bir yeriniz var. Eğer ki anahtarınızın pili biterse de anahtarınızı hemen şurada bardaklığın içerisinde bulunan o iki bardaklığın ortasında bulunan gözün içerisine anahtarı değdirdiğinizde immobilizer kendi kendine algılıyor ve pili bitse bile bu otomobili tekrar kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi şurada bir adet tuş var. Tuşa basıyorsunuz. Şu çıkıyor. Ve şöyle basılı tutarak çektiğiniz zaman dış kapıyı bu şekilde açıyorsunuz. Yerine takıyorsunuz. Ve şurayı okuttuğunuz zaman araç tekrar çalışmaya devam ediyor. Anahtar içinde şöyle güzel bir yer olması benim hoşuma gitti. Direksiyona geldiğimizde bu turuncu dikişlerle beraber gerçekten de güzel bir hissiyatı var. Delikli deri burada geliyor. Burada da süet bir deri geliyor. Yani herhangi bir damar delik bulunmadan. Güzel bir kombinasyon olmuş. Direksiyonumuz yine aynı şekilde. FR logomuz var. Bildiğiniz gibi bu araba FR paket. FR paketi alıyorsunuz. Üzerine şu an için dediğim gibi tamamen premium paketle birlikte geliyor. Bu premium pakette yaklaşık 56.000 liralık bir opsiyonu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Premium'la birlikte gelen özelliklerin başında ne geliyor? Şurada 15 wattlık soğutma özellikli bir kablosuz şarjımız geliyor öncelikle. Burada bildiğiniz gibi ön kısımlarda ve hem ön göğüslükte de birlikte gelen akıllı led ambiyans aydınlatmamız var. Aynı şekilde açılabilir cam tavan, anahtarsız giriş ve alarm özellikleri bu premium paketle birlikte geliyor. Ben premium'u almanızı tavsiye ederim. Bu arada otomobilde EcoLed ön farlarımız ve Infinity LED arka farlarımız bulunuyor. Yani arka stop da diyebilirsiniz ama bunlar arka far grubu olarak geçiyor. Şimdi otomobili bakın ben o gaza bastığım andan sonra hiçbir şekilde tekrar benzinli motor devreye girmedi. Yani şehir içerisinde bu da şu demek oluyor. Gayet yeterli bir şekilde elektrik motorunun gücü var demek oluyor. Bu otomobil 204 beygir ve bu 204 beygir şöyle sağlanıyor. 150 beygirlik bir benzinli ICE motorumuz var. Bu ICE motorun yanında da 116 beygirlik bir adet de elektrik motorumuz bulunuyor. Bunlar toplandığında bildiğiniz gibi 266 beygir tutuyor. Ama otomobil 266 beygir olmuyor çünkü bunların hesaplanması üzerine koyarak olunmuyor. Bir market arabasını düşünün. Siz
20 km hıza kadar koşarak itebiliyorsunuz. Ama 2 kişi ittiğinizde maksimum 22-23 kilometrelere kadar itebiliyorsunuz. Buradaki oran hesaplamasının basit bir mantığını bu şekilde anlatabilirim. Bu oranlarda toplandığında 204 beygir gücüne tekabül ediyor. Otomobilin 0-100'ü de 7.7 saniye. Gerçekten de güzel bir değerden bahsediyoruz burada. Bu otomobilin elektriksiz versiyonunun ağırlığı 1377 kilogram. Bu otomobilin ağırlığı ise 1657 kilogram. Yani yaklaşık 300 kilogram burada bahsettiğimiz elektrik bataryası ve elektrik motoru ile birlikte gelen ağırlık oluyor. Ayrıca bu otomobilin elektriksiz olan, aslında elektriksiz de değil, mild hibrit yani E-TSI olarak bahsettiğimiz motor seçeneğinde de 45 litrelik bir benzin kapasitemiz varken bu otomobilde elektrik desteği de geldiği için buradaki yakıt kapasitemiz de 40 litreye kadar düşüyor. Bize dezavantajı yok çünkü ortalama bu otomobile 5 litre ile yaklaşık 70-80 kilometre gidebilirsiniz. Ama bu otomobili zaten WLTP'nin verdiği değere göre 173, benim size söylediğime göre 100-150 arasında rahatlıkla bir kilometre yapabiliyorsunuz. Yani o 5 litreyi kaybettiğinizde yaklaşık 2 katına yakın bir değerde sizin kullanımınıza bağlı olarak artmış olacak. Şimdi mesela şöyle bir şeyden bahsedeyim. Otomobilin hemen ben size elektrik durumunu söyleyeyim. Şimdi %77 şarjla benim şu anki kullanım alışkanlığıma göre, ki yavaş test etmiyorum, 73 kilometre veriyor ve şu an rejeneratifi kullanmıyoruz bile. Eğer isterseniz arkadaşlar bu otomobille şöyle şeyler var. Hemen size onlardan bahsedeceğim. Bataryayı koruyabileceğiniz bazı modlar var. Şimdi burada mesela batarya seviyesini koruyu seçerseniz şu anki %77'yi otomobil tekrar kullanabilmek için rejeneratifi daha fazla kullanacak ve üzerine benzinli motoru daha fazla çalıştıracak bize. Bu benzinli motoru çalıştırdıkça da bize tekrar bir elektrik sağlamış olacak. Bu sayede %77'yi aslında daha aşağıya düşürmemiş olacağız. Bu şekilde modları bulunuyor. Ama bu otomobil arkadaşlar sadece ben benzin motorunu kullanmak istiyorum, elektrik kullanmak istemiyorum gibi bir seçenek bulunmuyor. Onu söylemiş olayım. Yani sadece elektriği seçebilirsiniz. Sadece elektrikli şu an kullanabiliyorsunuz. Burada elektriğe bastığınızda sadece elektrik çalışacak. Hibrit modu seçerseniz gaza benim yaptığım gibi tam bastığınızda benzin motoru da tekrar çalışacak. Önerilen maksimum şarjımız da bu arada bu otomobili %80, çünkü bu otomobillerde yine NMC batarya kullanıyor. Bu yüzden de %80'e kadar. LFP olsaydı hani %100 yapılmasının da herhangi bir sakıncası olmayacaktı. Orada da ben %95'lere falan önerirdim. Park asistanımız var, yani otomatik parkımız bulunuyor. Burada ön park sensörümüzün olması gerçekten de güzel. Yanlarda park sensörü olmamasına rağmen o yazılımla bir yapay zeka ile birlikte tamponların en yanında olan kısımlar algılıyor ve siz ilerlemeye başladıkça hemen şu kenarlarda tekrar yanınızda bir şey olduğunda göstermiş oluyor. O güzel bir özellik. Bak hemen görüyor musun? Bak çok güzel denk geldi. Şuradaki plastik dubaları görüyor. Burada bizi uyarıyor. Güzel özellikler. Aydınlatmayı buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz sürüş moduna göre, isterseniz işte orman, beach, forest, sunset, PSI yani biraz daha chill mod istiyorsanız ya da me diyerek kendi modunuzda bu otomobilin renklerini, parlaklıklarını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz aslında. Şu an şöyle bir gaza tekrar basıyorum. Bu arada alıp götürüyor. Hani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten de otomobil alıp götürüyor. O 7.7 saniye güzel hissettiriyor insana. Şimdi bu elektrik motorunun verdiği destekle birlikte geliyor. Bu otomobili ben kime tavsiye ederim? Bu otomobili evinde şarj edebilme imkanı olan ya da yakınlarında şarj istasyonu olup otomobili sıklıkla hani şarj edebilecek insanlara özellikle öneririm. 100 kilometre civarlarında günlük kullanımınız varsa bu otomobili aldığınızda benzin istasyonuna uğramanıza gerek bile kalmayacak. Örnek veriyorum, garajınız var, evinizde şarj edeceksiniz ve her evinizde şarj ettiğinizde benzininiz sürekli aynı kalacak. Hiçbir şekilde benzin tüketmemiş olacaksınız çünkü otomobil başlangıç esnasında zaten elektrik motoru çalışıyor. Bu kitleye daha çok hitap eden bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Ama hayır, benim evimde garajım yok, elektrik kullanmıyorum, elektrikle şarj edemem ya da sürekli ben şarj istasyonlarında şarj mı edeceğim? Hani hem benzin şarj edeceğim hem elektrik şarj edeceğim. Ben bununla uğraşamam dediğiniz zaman da bu otomobil zaten dediğim gibi buradaki seçenekleri seçtiğinizde benzin motoru ile birlikte size elektrik kazanımını da yine sağlıyor. Burada biraz daha ekonominiz azalıyor. Çünkü benim bahsettiğim tamamen elektrikli kullanmak. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Bu otomobil şu an 366 kilometrelik bir tribini göstereceğim size. Bu tripte 2.7 litrelik bir ortalama var ve bu test otomobili olduğu için benim gibi şu şekilde gaza tam basan insanlar da muhakkak olacaktır. Çünkü otomobili test etmek istiyoruz. Hani yanlış hız sınırlarını aşmadan bunları yapmak gerekiyor otomobili anlayabilmek için. Şimdi hemen şuradan sıfırdan bir kalkış yapalım. 80, 100. Buraya 0-100 değerinde girmiş olalım. Otomobil gerçekten de canlı, yol tutuşu olarak çok güzel ve ses yalıtımı olarak bence benzinli motora göre ufak iyileştirmeler ben hissediyorum. Çünkü elektrik motorda benzin motorunu duymadığınız için rüzgar sesi ve yuvarlanma sesi olabildiğince size fazla geliyormuş gibi hissettirir. Ama ben bu otomobilde bunu çok fazla hissetmedim. O yüzden ufak iyileştirme yaşanmış olabilir. Haricinde bu otomobilde ne isterdim? Leon FR'ların hiçbirinde bu özellikler yok. Yani şu an 0 kilometre bir Leon aldığınızda bu özellikler yok. Adaptif hız sabitleme, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma gibi özellikler yok. Ki
koltuk da yine manuel olarak geliyor. Hani bunlar normal FR'da da isterdim. Bu otomobilde de tabii ki de isterdim. Ama bunlar büyük ihtimalle de Cupra versiyonunda gelmiş olacak. Çünkü Leon'u hani dediğim gibi eğer ki normal benzinli FR'da olup bu otomobilde olmasaydı evet donanım düşürülmüş. Yanlış bir şey derdim ama şu an böyle bir şey olmadığı için normal Leon'da ne görüyorsanız aynısını bu otomobilde de devam ettirdikleri için herhangi bir donanım eksiği bulunmuyor. Çünkü bazı videoların yorumlarına özellikle baktım. Donanım eksiltilmiş gibi yorumları çok fazla gördüm. Hani araştırmalarım sonucunda da böyle bir donanım eksiltilmesi aslında görmedim ama eski versiyonlardaki Leon FR'lara baktığımızda evet eski versiyonlara göre biraz daha donanım düşürülmüş ama artık şu an 0 kilometre almak istediğiniz bir Leon'da bunlar mecburen geliyor. Hani buna karışabileceğimiz herhangi bir durum yok şu an. Sunroof'umuz var. Sunroof açılıyor ve güzel açılıyor. Hani o caddevari diye bahsettiğimiz sunroof bu otomobilde de var. Ya gerçekten otomobilin ben gidişini, sürüş hissiyatlarını beğendim. Viraj kabiliyetlerini gerçekten de beğendim. Ses olarak da şundan bahsedebilirim. Otomobilde Seat'ta görebileceğiniz ortalama bir ses sistemi var. Yani herhangi bir Bang & Olufsen Focal gibi bir ses sistemi şu an için bulunmuyor. Dediğim gibi bunlar Cupra versiyonu gelirse direksiyon ısıtma, koltuk ısıtmalar geldiğinde o zamanda da ÖTV diliminde %60'lık ÖTV dilimine çıkacağı için otomobilin fiyatı da doğal olarak yaklaşık 2,5 milyonlara kadar gelecektir. Tekrarlayabilir misin? Bayi falan dedik ya, hemen dinliyorsunuz değil mi bizi? Hayır. Demek istediğim şey şu. Bu otomobil şu an için %30 ÖTV diliminde. Benzinli versiyonuysa %80 ÖTV dilimi içerisine geliyor. %30 ÖTV diliminde ama eğer ki bu opsiyonlar gelirse %60'lık ÖTV dilimine geleceği için yaklaşık 2,5 milyon liralara gelecektir. Buradaki fiyat farkına değer mi? Sizin kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Ben çok insan tanıyorum. Adaptifi kullanmayan, koltuk ısıtmayı kullanmayan insanları çok fazla tanıdığım için yani onlar için hiçbir şey ifade etmeyecektir açıkçası. Şimdi bu otomobil şu an için lansmana özel bir fiyatla birlikte geliyor. 1.885.000 liralık lansman özel Seat'ın fiyat listesi var. Eğer ki lansman biterse de oraya yine yazılmış 1.985.000 liraya şu an için çıkacakmış. Bu 985.000 liraya çıkıp opsiyonu da aldığınızda vergide üst dilime çıkar mı acaba? Orası bir önemli bir soru çıkabilir. Çok limitte kalıyor çünkü bu kurlarla birlikte de ufak bir fiyat artışları yaşanırsa otomobilin fiyatı çok yukarıya çıkabilir. Umarım Seat tarafından bunu destekleyip %30 ÖTV diliminde bırakmaya devam ederler. Bu fiyatlar şu an için dediğim gibi Seat'ın fiyatları. Ben size off the record olarak söylemiş olayım. Biraz daha iyi fiyatlar alabileceksiniz. Eğer ki bayi arayıp fiyat almak isterseniz opsiyonlar ve metalik renk dahil ben birkaç fiyat duydum. Yani ben gerisini size bırakıyorum. Fiyat listesinin haricinde bayileri arayarak daha uygun fiyatlar bulabilirsiniz. Şu an için böyle bir durum söz konusu. Bu otomobilde 1.5 TSI motoruna nazaran şöyle bir güzelliğimiz var. Arka süspansiyonları bağımsız. Normal 1.5 TSI FR almış olsaydınız, 1.5 E-TSI FR almış olsaydınız arka süspansiyonlar torsiyon olarak geliyor. Yani yarı bağımsız adıyla geçiyor aslında ama arkada bağımsız olmuyor. Ama bu otomobile özel bağımsız arka süspansiyonlar koyulmuş. Ön taraflar yine aynı şekilde McPherson olarak geliyor. Bir double wishbone şu an bu otomobillerde bu fiyatlarda beklemek zor olurdu. McPherson da gayet güzel aslında, yeterli. Fiyat performans olarak kaliteli bir sistemden bahsediyoruz. Ya otomobilin gidişi çok güzel hissettiriyor. Ayrıca pedalın altında bir adet de shift butonu bulunuyor. Yani otomobili genel olarak toparlarsak hatchback bir otomobil içerisinde gerçekten de güzel bir sistem koyulmuş. Normalde plug-in hibritleri SUV'lerde çok fazla gördük. Ama bu plug-in hibritin hatchback'e koyulması ve ağırlığın bu kadar düşük olması, rüzgar mukavemetinin yani aerodinaminin bu kadar güzel olmasıyla beraber menzil olabildiğince artmış ve şu an için Türkiye'de plug-in hibrit otomobiller içerisinde elektrik menzili en yüksek otomobillerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Toparlamak gerekirse bağımsız arka süspansiyonlar çok güzel. Otomobil gerçekten de yol içerisinde akıyor ve dediğim gibi 2.7 litrelik şu an bir ortalama tüketimimiz var. Bunlar çok ciddi düşük değerler. Test otomobilinden bahsediyoruz. Normalde test otomobillerinde 1.5 E-TSI olmuş olsaydı bu otomobil büyük ihtimalle 9-10 litreleri görecektik. Test otomobillerinde biraz hor kullanılıyor doğal olarak. Gazlamak isteniyor. Ani frenler vesaire yapılıyor ufak ufak. Yani her ne kadar desteklemesek de. Arka tarafta diz mesafemiz ciddi geniş. Bagajımız hatchback olduğu için biraz daha ufalmış. Bir de plug-in hibrit olduğu için batarya ile birlikte normal versiyonuna göre de ufak bir düşüş söz konusu. Ve bahsettiğim özelliklere sahipseniz de bu otomobili almak sizin için güzel olabilir. Ben mesela düşündüm. Yani şu an bir kanıma girdi ya. Güzel geliyor. Şu gidiş hissiyatı, motorla birlikte hemen gelmesi ve elektrik motorundan benzinli motora geçtiği zamanki o titreşimi herhangi bir şekilde hissetmiyorsun. Marşı hissetmiyorsun. Direkt sana ayağına güç olarak yansıyor. Benim bahsedeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Güzel bir deneyim oldu. Erye'ye tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan kartlardan çıkacak videolardan da beğendiklerinizi, merak ettiğiniz otomobilleri inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2 günümü aldı sadece çekimi. Büyük ihtimalle 2 günümü de kurgusu alır. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.